Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber likidasyon haritalarına bakacağız. Hızlıca videomuza geçelim. Merhabalar arkadaşlar. Kripto Kurdu'na hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Furkan. Bugün sizlere CoinGlass üzerinde tokenlerin likidasyon haritalarına nasıl bakabilirsiniz? Size bunları göstereceğim. Burada kullandığım linkleri de açıklamalarda bulabileceksiniz arkadaşlar. Öncelikle buraya geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra üst kısımda gördüğünüz gibi Binance BTC USDT paritesi var. Yine aşağı kısma indiğimizde de direkt Bitcoin likidasyon haritası var. Bu alttaki tüm borsalardaki kümülatif likidasyon haritası arkadaşlar. Yani toplam likidasyon haritası. Üst kısımdaki grafik ise bu grafik ise borsaların ayrı ayrı likidasyon grafiği arkadaşlar. Burada ayrı ayrı borsalardaki likidasyon grafiklerine bakabilirsiniz. Örneğin şu an Bitcoin var. Binance'daki Bitcoin likidasyon haritasına, aynı zamanda Gate, Bybit, Huobi gibi farklı borsalardaki Bitcoin'in likidasyon haritalarına bakabilirsiniz. Aşağı kısımda da dediğim gibi kümülatif, yani tüm hepsinin birleşmiş olduğu direkt Bitcoin'in likidasyon haritasına bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben size bugün ikinci kısımda, yani bu kısımda 3-4 farklı tokenin likidasyon haritasına nasıl bakabilirsiniz bunu göstereceğim. Bitcoin ile başlayalım. Burada gördüğünüz gibi 1 day, 7 day ve 30 day olarak yazmakta. Bunlar sizin günlük olarak, yani bugün açılmış olan likidasyon işlemlerini gösteriyor. 7 günlük likidasyon haritasını gösteriyor. 30 günlükte son 30 günde açılmış likidasyon haritasını bize gösteriyor arkadaşlar. Burada aslında son 30 gündeki açılmış pozisyonların likidasyon haritasını oluşturuyor. Buna göre şu anki Bitcoin'in fiyatını bu kırmızı okla gösterilen yerde görebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda Bitcoin 78.211 dolarda ve gördüğünüz gibi grafiğin sağına doğru gittiğimde Bitcoin'in fiyatına göre o anki değerde alacağı likidasyonları görebilirsiniz arkadaşlar. Alt kısımda Cumulative Short Liquidation yazıyor. Mesela 84.000 dolarda 2,5 milyar dolarlık bir likidasyon olacakmış. Yine onun altında da Binance, OKX ve Bybit gibi ayrı ayrı borsalardaki likidasyon oranlarını bize gösteriyor. En sağa geldiğimde Bitcoin'in 96 bin dolara ulaşması durumunda yaklaşık 8 milyar dolarlık bir likidasyon gerçekleşecek arkadaşlar. Bu short işlemler için geçerli. Yani Bitcoin'e short giren arkadaşlar, eğer Bitcoin artarsa 96 bin dolarda totalde 8 milyar dolarlık bir likidasyon olacak. Yine fiyata göre grafikteki likidasyon seviyelerini görebilirsiniz arkadaşlar. Bu grafik anlık olarak güncellenmekte. Yani eğer işlem kapanma durumu, lik durumu vesaire olursa grafikte bu oranlar yeniden değişiyor. Ki burada da yenile butonuna basarak anlık olarak yeni grafiği görebilirsiniz. Aşağı kısma baktığımızda da 69 bin dolarda 858 milyon dolarlık bir likidasyon miktarı var arkadaşlar. Yani Bitcoin bu seviyelere düşerse 858 bin dolarlık long işlemi likide olacak. Şimdi Ethereum'a geçelim. Ethereum için de gördüğünüz gibi arkadaşlar yine 1889 dolarda düşük seviyede, 1668 dolarda bir likide çok fazla yok. Yaklaşık 122 milyon dolarlık bir likide var. Bu ne demek? Ethereum'a çoğunlukla, hatta büyük bir çoğunlukla short işlemi alınmış demek. Ki eğer Ethereum fiyatı da artarsa buna paralel olarak bu shortların likide olma olasılığı da miktarda artıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ethereum 2500 dolarlara çıkarsa yaklaşık 3 milyar dolarlık bir likidasyon olacak. Yani ağırlık olarak şu an Ethereum'a short girilmiş durumda. Ardından Solana'ya bakalım arkadaşlar. Solana için de benzer bir durum geçerli. Yine Solana'da ağırlıklı olarak short pozisyonu mevcut. Yine Solana'da 156 dolara çıkarsa yaklaşık olarak 743 milyon dolarlık bir likidasyon olacak ve 102 dolara düşerse de 80 milyon dolarlık bir likidasyon olacak arkadaşlar. Son olarak XRP'ye bakalım. XRP için de yine short ağırlıklı girilmiş. Eğer XRP'nin fiyatı 2,65 seviyelerine yükselirse 282 milyon dolar, 1,78 seviyelerine düşerse de 77 milyon dolarlık işlem likitte olacak arkadaşlar. Bu şekilde siz de gelip buradaki grafikleri inceleyerek likidasyon seviyelerini görebilirsiniz. Yine üst kısma gelirsek, burada da dediğim gibi borsa bazlı likidasyon seviyelerine bakıyorsunuz. Şu an mesela Binance'daki BTC için günlük olarak bakıyoruz şu anda. Grafiği görebilirsiniz. Bu bize günlük olarak Binance'daki açılmış işlemlerin likidasyon seviyelerinin ortalamasını gösteriyor. Yine gelip buraya mesela XRP'yi aratalım. XRP için hangi borsadan likidasyon seviyesine bakmak istiyorsanız ona bakabilirsiniz arkadaşlar. Yine ben Binance'a giriyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir likidasyon haritası bizi karşılıyor. Güncel fiyat dediğim gibi okla gösterilen yer
ve anlık fiyata göre likide olacak miktarı hemen altında görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde size aslında genel olarak XRP'ye long mu short mu girilmiş bir öngörü sağlayabiliyor. Aynı zamanda bu seviyelerde ne kadar bir likide alacağını da size göstermiş oluyor. Dediğim gibi siz de gelip buradaki haritayı kullanarak bir öngörü sahibi olabilirsiniz. Tabii tek başına bu likidasyon haritası yeterli değil. Piyasanın genel koşulu, teknik ve temel analizi de çok önemli. Sadece piyasanın değil, aynı zamanda tokenin de teknik ve temel analizi önemli. Belki bir haberi vardır, herhangi bir şey vardır. Siz işlem almadan önce ekstra olarak bilgi olması açısından gelip bu likidasyon haritalarına da bakabilirsiniz. Benim anlatacaklarım şu anlık bu kadar. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlardan bize sormaktan çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.